özellikle sağlık alanında tercümanlık yaparken yaşadığınız bir sorun ve buna çözüm önerisi paylaşabilir misiniz? Karşılaştığım sık sorunlardan birisi danışanım mesela e, çevirmene ya konu dışında özel sorular sorması oluyor veya mesela yardım talebinde bulunması oluyor. Öyle bir durumlarda mesela bir tercüman ne yapabilir, ne yapması gerekiyor, neyi yapmalıdır ve neleri yapmamalıdır. Mesela danışanlar genelde yani çevirmenden yani belli bir ücret karşılığında mesai dışında yardım talep ediyorlar. E, Bence öyle bir durumlarda kesin mesafeyi koymak, e, danışana yani kendi rolumuzu açık bir şekilde, net bir şekilde e, anlatmamız gerekiyor. E, Mesleğimizin sınırlarını hatırlatmamız gerekiyor. Bizim mesleğimizin nerede başladığını ve nerede bittiğini çok net bir şekilde danışanlarımıza e, anlatmamız gerekiyor. Teşekkürler paylaşımın için. Ümit, senin deneyimin ve önerin ne olurdu mesela? Senin yaşadığın bir sorun üzerinden. O rol dediğimiz şeyi yani tercümanlık faaliyetinin danışanlara özellikle e, hatırlatılması ya da o rolün bir açıklığa kavuşturulmasını söyleyebilirim. Yani danışanlar genelde hani aynı dili konuştuğu kişiye pek çok rol atfedebiliyor ya da pek çok beklentiyi yansıtabiliyor. İşte yani hukuki destek sağlamakla mükellef olduğunuz aslında öyle iletişim kurduğunuz bir danışan bir süre sonra sizden işte sosyal destek içinde ya da işte psikolojik destek içinde ya da herhangi hayatındaki başka bir sorunun adına da bir talepte bulunabiliyor. Sizinle böyle bir iletişim hani daha samimi tırnak içinde samimi bir ilişki kurma arzusu taşıyabiliyor. Bu yüzden e, yani en başından o tercüme faaliyetinin geçiciliğini belki hani o ilişkiye özgü olan e, baştan bir kontrat gibi hani sözleşme gibi hani nerede başlayıp nerede biteceğine dair bir açıklık netliğe kavuşturulması o tercümenin yani tercüme faaliyeti esnasında da çok rahatlık sağlayan bir şey. Toplumun yani farklı kesimlerinden, farklı katmanlarından insanlar geliyor. Farklı e, konuşma tarzlarını duyuyorum. Bazen jargonlar oluyor. Benim hayatımda hiçbir zaman duymadığım bir e, deyimler çıkıyor karşıma. O yüzden sürekli not almak, kendi şeyimi yani bir küçük bir sözlüğümü oluşturmaya çalıştım. Yani sürekli e, o sözlüğe karşılaştığım terimleri, kelimeleri, kavramları e, artırarak yani onu zenginleştirmeye çalıştım ve böylelikle e, sorunları çözmeye e, kısmı da olsa başarabildim. İşte deneyim paylaşımlarının bu alanda bir birikim yaratılmasını çok kıymetli buluyorum. İşte dediğim gibi bu alanda çalışan insanlar genelde işte formasyonu bu uzmanlık alanı bu olan yani bu alanda eğitim almış insanlar değil çoğunlukla. Bu yüzden bu birikimin bir şekilde yaratılıp paylaşılması çok faydalı bir şey. İşte bu alanda tercümanlardır, sosyal çalışmacılardır. Bütün deneyimlerinden süzdükleri e, ve deneyimlerinden süzüp buldukları çözümleri, çıkarımları benzer pozisyonlarda, benzer durumlarda çalışan arkadaşlarıyla ya da bu alanda çalışan herkesle paylaştıkça bu çalışanlar, bu kitle hizmet ettiği kitleye de çok daha faydalı olabilecektir diye düşünüyorum.